Girişte 5000 dinlendikten sonra tek başıma yoluma devam etmiştim. İskelesine vardığımda akşam olmak üzereydi. Burada bir pansiyonun bahçesinde çadırımı kurarak konaklama sorunumu halletmiştim. Ertesi gün sabah erken saatlerde eşyalarımı toparlayıp Üçağız'a doğru yola koyuldum. Yol benim için kolay sayılabilecek bir yoldu. Sahil boyu harika manzara eşliğinde devam edeceğimi sandım ilk başta. Ta ki o korkunç çoban köpeğiyle karşılaşıncaya kadar. Ben de Altuğ Şener'in kitabındaki bilgiler ışığında yürüyordum ve kitabın yazarıyla aynı rotada rastlaşmıştık. Ancak bir yerden sonra Altuğ Şener, "Biz buradan sonrasını farklı, yeni bir rotadan ilerleyeceğiz ama aynı yere çıkacağız. Sen eski rotadan devam et," dedi. Biraz ilerledikten sonra çoban köpeğiyle karşılaşacağımı ve tehlikeli olduğunu söylemedi tabii. Yolumun üstünde Aperlai antik kenti vardı. Bu kent Kaş ile Kekova arasında Sıçak Yarımadası'nda yer alıyor. Likya yolu üzerinde Üzümlü iskelesinden Üçağız'a giderken buradan geçiliyor. Aperlai, Likya uygarlığının küçük bir liman kenti. Kentin kalıntılarına denize doğru inen tepelik yerden itibaren rastlanıyor. Şehre ait pek çok kalıntı ise sular altında kalmış. Gecikmiş olmama rağmen nedense Aperlai'de kalmamakta direndim ve biraz zorlarsam Üçağız'a ulaşırım diye düşündüm. Ancak yanılmışım ve rota umduğumdan çok daha zorlu çıktı. Kayalık ve taşlıktı yol. Ayak tabanlarım bir yerden sonra beni taşıyamaz hale geldi. Toprağa basınca pamuğa basıyormuşum hissi uyanmaya başlamıştı bende. Çünkü yol cidden çok sert, taşlıktı. Aslında Üçağız'a epey yaklaşmıştım ve evler görünüyordu ve ezan sesini bile duyabiliyordum. Ama hava kararmaya başlamıştı ve benim yürümeye takatim kalmamıştı. Kayalık yoldan karanlıkta yürümek tehlikeli olabilirdi. Bu nedenle düzlük bir yer bulup deniz kenarına çadırımı kurdum. Böylece bir ilki daha yaşadım. Arazide ilk defa tek başıma kamp yapmak zorunda kaldım. Hemen ateşimi yakıp yemeğimi ve kahvemi yaptıktan sonra erkenden uyudum. Çünkü suyum da çok az kalmıştı ve sabaha kadar idare etmeliydim. Sabah erkenden Üçağız'a doğru yola koyuldum. Çok susamıştım ve bitap düşmüştüm. Meğerse 20 dakikalık bir yolum kalmış. Köye girişte beni karadut ve yeni dünya ağaçları karşıladı. Doya doya ağaçlardan topladığım meyvelerle susuzluğumu giderdim. Sanırım o lezzeti hayatım boyunca tatmamıştım. Hem açım hem de susuzluktan kavruluyordum. Nasıl tatlı geldi o meyveler anlatamam. Üçağız'da da oldukça iyi karşılandım. Yola devam mı etsem, kamp yerinde bir gün daha kalsam mı diye düşünürken limandaki teknecilerden biri "Çok yorgun görünüyorsunuz, İsterseniz size uygun fiyatla kalacak yer ayarlarım," deyince neden olmasın dedim ve hemen teklifi kabul ettim. Odama yerleştim ve duş, kahvaltı ihtiyaçlarımı giderdikten sonra biramı alıp limana doğru yürüdüm. Güzel bir köşe bulup Kekova'nın harika manzarası eşliğinde biramı yudumlarken orada balık tutmaya gelmiş olan köyün öğretmeniyle sohbete daldık. Sonrası rakı sofrasına davet ve yeni bir dostluk. Üçağız
Likya yolu yürüyüşümün dönüm noktasıydı diyebilirim. Her şeyiyle muhteşemdi.